Herkese selamlar. Az önce ekranlarınıza gelen mizansendeki olayı muhakkak hepimiz yaşamışızdır diye düşünüyorum. Mesela tam bir işe odaklanmışken Instagram bildirimleriyle odağınız dağılmış ve kendinizi Instagram'ın keşfet sayfasında gezinirken bulmuş olabilirsiniz. Ya da kitabın en heyecanlı yerinde telefon bildirimleriyle muhakkak dikkatiniz dağılmıştır ve sonrasında kitabı bir köşeye atıp tamamen telefonunuzla oynamaya devam etmiş olabilirsiniz. Tüm bu konuştuğumuz şeyler odaklama becerimizin nasıl dış faktörlerle yavaş yavaş kaybettiğimizi gösteriyor aslında. Bu videoda odaklanma becerimizi nasıl tekrar geri kazanabileceğimizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Odaklanmanın aslında tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir önemi var hayatımızda. Çünkü bence odaklanma verimli bir hayatın temel anahtarıdır. Eğer hedeflerimize, yaptığımız önemli işlere odaklanamıyorsak verimli bir hayat geçirmemiz ya da sonunda o hedefe ulaşmamız ya da başarılı olmamız mümkün değil. Peki nasıl oluyor da bizim için bu kadar önemli olan bir yeteneği günden güne kaybediyoruz? Bir durup düşündüğümüzde bence odaklanma becerimizi gittikçe kaybediyor olmamızın en önemli sebebi modern dünyada bize çok fazla seçeneğin sunulması. O kadar fazla seçenek var ki biz bu seçeneklerin arasında hangisini tercih edeceğimize bir türlü karar veremiyoruz. Bu kararsızlık da bir noktada bizi odaklanma konusunda zorluyor. Mesela bundan yaklaşık 1,5 yıl önce YouTube'a bir video attım ve sonrasında bunun devamı gelmedi. Kesinlikle YouTube'a odaklanamadım çünkü farklı mecralarda mı içerik üretmeliyim yoksa kariyer eğitimlerine mi odaklanmalıyım, LinkedIn'de mi içerik üretmeliyim gibi çok fazla seçenek arasında takılı kalmıştım ve bir türlü karar veremiyordum. Böyle aslında 1,5 yılı tüketmiş oldum ve hiçbir mecrada tam anlamıyla güzel içerikler üretemedim. O kadar çok seçeneğimiz var ki vaktimi içerik üreterek de değerlendirebilirim. Eğitimlere katılarak da ya da dışarıya çıkıp konsere giderek, arkadaşlarımla buluşarak ya da bir sergiye giderek ya da Instagram'da gezinerek de. O kadar çok seçeneğimiz var ki ama temelde sorun şu: nereden başlayacağımızı bilemiyoruz ya da hayatımızda neyi önceliklendireceğimizi bilemiyoruz. Odaklanma aslında bize sunulan bu onlarca seçenek arasından sadece bir tanesine evet demek. Diğer tüm seçeneklere hayır demeyi göze alarak tabii ki. İlk olarak hayatta neye odaklanmak istiyoruz? Neyi önceliklendirmek istiyoruz? Bizim için bu hayatta ne önemli? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Hedefimizi belirledikten sonra, bizim için önemli olan konuya karar verdikten sonra hedefimize doğru koşmakta kararlıyız demektir. Fakat şöyle bir mit var. Üretkenliği multitasking ile, yani aynı anda yaptığımız birçok işle ölçüyoruz. Kendimizi aynı anda birden fazla işi yapmakla zorluyoruz aslında. Bir yandan ders dinlerken diğer yandan kitap okumak gibi. Bunun temel sebebi ise yaşadığımız dünyada hayatın çok hızlı akması. Rakiplerimiz çok çetin ve tek bir işi gündeme almak böyle bir dünyada tüm konulardan, gündemden bir adım geride kalmak demek oluyor. Fakat bununla ilgili pek çok araştırma var. Siz bir işe odaklandığınızda eğer ki odağınız dış etkenler tarafından kesintiye uğratılıyorsa tekrar o işe döndüğünüzde odağınızı, verimliliğinizi kaybediyorsunuz ve o işe tekrar odaklanmanız daha fazla zaman alıyor. Yani o çok övülen yol, multitasking, aslında aynı zamanda çok verimsiz de bir yol. İkinci önemli nokta ise sonuçlara değil, sürece odaklanmak. Bence bu konu hepimizin önemli bir gelişim alanı. Çünkü kendimize bir hedef koyduktan sonra hep o hedefe ulaştığımızı, o sonuca ulaştığımızı hayal ederiz. Örneğin bir girişim kurmak istiyoruz. Bu hedefi koyduktan sonra o girişimin çok başarılı olduğu kısmını hemen hayal ediyoruz. Yani direkt sonuca odaklanıyoruz. Fakat o işletmeyi büyütene kadarki sürece hiçbirimiz odaklanmıyoruz veya hiçbirimiz bu kısımları hayal etmek istemiyoruz. Çünkü asıl önemli kısım o sonuca giden yoldaki süreçtir.
Mikrofonda teknik bir sıkıntı olduğu için konuşmam yarıda kaldı. Videonun bu kısmını baştan çekmek durumunda kaldım. En son sonuçlardan bahsediyorduk. Sonuçlara odaklanmanın hayatımıza ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk. Aslında bizi başarıya götüren ve odaklanmamızı sağlayan şey de süreçtir. Tabii ki bu yolculukta sıkıntılar çekebiliriz, zorlanabiliriz, bunalabiliriz. Fakat asıl olan şey de budur. O süreç içerisinde verdiğimiz emeğin tadı gerçekten bambaşkadır ve bizi başarıya götürecek olan şey, odaklanmamızı sağlayacak olan şey de budur. O nedenle direkt sonuca odaklanmak yerine sürece odaklanmak ve süreç içerisindeki anın bize getirdiği şeyleri kabullenmek en belirleyici unsurlardan biri. Yani başarıyı, başarısızlığı, emeği, sıkıntıyı, derdi, tasayı kabullenerek sürece odaklanmamız gerekiyor. Şimdi hayatın bize getirdiği pek çok seçenek içerisinden bir tanesi hariç hepsine hayır dedik. Tek bir hedefe doğru odaklandık ve sonuçlara değil sürece odaklandık. Başarıyı da başarısızlığı da kabullenerek çalıştık. Bundan sonra tüm işlerin yolunda olacağını tabii ki de düşünemeyiz. Ne kadar çok bir şeye odaklansak da muhakkak bir yerde konsantrasyonumuz bizi terk edecektir. Peki bu noktada ne yapmalıyız? Bu noktada bundan sonra hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı ölçmemiz ve kontrol etmemiz gereken bir süreç olacak. Örneğin Instagram hesabımızı büyütmek istiyoruzdur. Bu hedefe giderken farklı stratejiler benimseyip onları uyguluyoruz. Fakat sonunda kaç takipçi kazandık, etkileşimimiz nasıl, gerçekten bu işte başarılı oluyor muyuz, hangi araçlar, hangi yöntemler işimize yarıyor, hangileri yaramıyor gibi noktalarda ölçme değerlendirmeye gitmezsek odağımızı tamamen kaybedebiliriz. Hiçbir şekilde hangi yola gittiğimizin farkında olmadığımız sonuçları ölçerek hem hatalarımızdan ders çıkarabiliriz hem de odağımızı asla kaybetmeyiz. Bu videoda odaklanma becerimizi nasıl geri kazanabileceğimiz üzerine konuştuk. 3 maddede özetlemek gerekirse 1. Tek bir seçeneğe evet demeliyiz. 2. Sonuçlara değil sürece odaklanmalıyız. 3. Süreç içerisindeki gelişimimizi muhakkak ölçmeliyiz. Kafamın karışık olduğu dönemlerde ben bu yöntemleri sık sık uyguladım ve gerçekten hayatımda çok faydasını gördüm. Umarım bu videoda anlattığım şeyler sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda odaklanma kabiliyetimizi arttırmak için daha küçük ölçekte bir takım öneriler getireceğim. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.